Herkese merhaba. Bugün domates dikme işlemlerini anlatacağız sizlere. Salçalık domates nasıl ve ne zaman dikilmelidir? Püf noktaları nelerdir? Bunlarla ilgili konuşacağız. Domates yalnızca tarlada yetiştirilmez. Saksıda domates yetiştirmek de mümkündür. Ama bugün sizlere tarlada yetiştirmeyi anlatacağız. Domates yetiştiriciliği ülkemizde oldukça yaygındır. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan domates, yetiştirilmesi kolay bir sebzedir. Bakımı doğru yapılırsa bolca mahsul verecektir. Salçalık domates, sıcak ve ılık iklim koşullarını sever. Soğuktan pek hoşlanmaz. Domates yetiştiriciliği için Türkiye'nin Akdeniz iklimi gayet uygundur. Burada da yetişmektedir. Biz Marmara bölgesinde tarım yapıyoruz. Domates genelde her toprağa uyum sağlayabilir. Kirli topraklardan kumlu topraklara kadar neredeyse her çeşit toprak türünde yetiştirilebilir. Dikim zamanı iklimden iklime değişiklik göstermektedir. Biz Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dikim yapmaktayız. Burada genelde Mayıs aylarında dikim yapılır. Erken dikimi yapılmak istenirse Mayıs başları gibi yapılır. Geç dikim yapılmak istenirse de Mayıs ortası, Mayıs sonu gibi dikim yapılır. Eğer daha erken dikim yaparsanız Nisan ortası gibi de dikilebilir. Bu sefer de üzerine tül örtme işlemini yapmalısınız. Havalar daha ısınmadığı için soğuklardan etkilenebilir. Hasat süresi yaklaşık 70 gün civarındadır. Ne zaman olmasını istersek ona göre planlama yapabiliriz. Daha sıcak olan iklimde daha erken de dikim yapılabilir. Bu sayede erkenden hasat edilebilir. Dikimle ilgili önemli detayları sayacak olursak, öncelikle serin bir zaman aralığında dikimi gerçekleştirirsek çok iyi olur. Ya sabah saatleri ya da akşam saatleri. Sabah saatleri daha verimli olur. Fideleri dikmek için donların geçmesi beklenmelidir. Geçtikten sonra erken dikim yapılırsa daha verimli olur. Erken domates her zaman daha verimlidir. Donlar devam ederken dikilirse de üzerini tülle kapatarak önlem alınmalıdır. Toprak ısısının uygun olması gerekir. Kullanılacak toprağın tava gelmesi ve işlenmiş olması gerekir. Gerekli torf ve gübrelerle toprak beslenmelidir. Can suyunun önemi büyüktür. Fideleri diker dikmez can suyunu vermek gerekir. Domatesin toprağı derin bir yapıya sahip olmalıdır. Taban suyu problemi bulunmamalıdır. Havalanması ve drenajı iyi, yüksek su tutma kapasitesine sahip, yoğun miktarda organik madde ihtiva eden bir toprak domates yetiştiriciliği için mükemmeldir. Dikim öncesinde mutlaka sulama yapılmalıdır. Biz damlama ile sulama yapıyoruz ve su motorunu çalıştırıp sulamasını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videolarımızda size hangi sulama sistemiyle suladığımızı, üzerine mouse naylonu nasıl serdiğimizi onları anlatmıştık. Bunları yaptıktan sonra domates dikmemiz zaten biraz daha kolay olmuş oluyor. Damlamaları sererken zaten yerlerini hazırlamıştık. Mouse naylonunu da damlamaların üzerine sermiştik. Damlamaların üzerine mouse naylonu da serdikten sonra üzerlerine domatesi dikeceğimiz yerleri ayarlamamız gerekiyor. Bunları ya sopalarla ölçüyoruz, yani ölçüm yaptığımız bir sopamız var mesela, ona göre ayarlamış oluyoruz. 60 santim, 50 santim, 40 santim, 30 santim ne kadar dikeceksek ona göre ayarlamış oluyoruz. Oralara delikler açmış oluyoruz. Delikler açtıktan sonra bazı ekip arkadaşlarımız domates fidelerini bırakarak gidiyor. Bazı ekip arkadaşlarımız da bırakılan domates fidelerini dikerek ilerliyor. Bu şekilde iş bölümü yaparak işlerimizi daha hızlı halledebiliyoruz. Sadece eğer domatesleri bırakan arkadaşlarımız çok fazlaysa, domateslerimizi bütün tarlaya bırakırlarsa onlar dikilmediği zaman olduğu yerde buruşabiliyorlar. Yani domates fidelerini tarlaya dağıtan kişi sayısı kadar dikim de hızlı olması lazım. Domates fidelerini de önlerinden yavaş yavaş bırakarak ilerlemesi lazım. Yani hemen hemen aynı gitmesi lazım. Bu şekilde çok fazla fide bırakılıp arkada kalırsa dikim yapan kişiler, bu sefer de o fideler buruşmuş oluyor. O yüzden hem domatesleri dikerek hem de bırakarak ilerlememiz daha verimli olacaktır. Domateslerin üstüne tül örtme işlemini gerçekleştirmiyoruz biz. Çünkü çok daha fazla erkenden dikmemiş oluyoruz. Eğer daha fazla erkenden dikersek bu erkenden diktiğimiz zamanlarda üzerine tül örtme işlemini gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz biz bazı domateslerimizi tamamen tohumdan kendimiz yetiştiriyoruz. Zaten evimizin bahçesinde küçük bir sera kurduk diye bir video yapmıştık. 7 önemli maddeyle aktarmıştık sizlere. Üzerini kapatarak, zaten sıcak tutarak, tohumlardan büyüterek size göstermiştik. O fidelerimizi tarlaya götürerek dikiyoruz aslında. Burada da bu bahsettiğimiz şekilde naylonların üzerine dikiyoruz. Ya da naylon sermeden boş bir şekilde damlamaların kenarına dikiyoruz. Bu şekilde 50 santim aralıklarla domateslerimizi dikiyoruz. Domateslerimizi diktikten sonra sulama işlemini bir süre daha sürdürüyoruz. Tabii ilk önce su motorumuzu çalıştırmış oluyoruz. Domates dikeceğimiz alanın iyice nemlendiğinden emin olmuş oluyoruz. Daha sonrasında eğer satın almışsak
aşılı fide kullanıyorsak o aldığımız fideleri dikiyoruz. O fidelerin de kök kısımları toprağın altında kalmak zorunda. Kök kısımlarından üstündeki fidelerin olduğu kısımda toprağın üstünde kalmak zorunda. Bu kısımları toprağın altında bırakırsak çürüme olur. Kök kısmını da toprağın üstünde bırakırsak da sıkıntı olur. O yüzden domatesin kök kısmı toprağın altında kalacak. Diğer fidenin üst kısmı, gövde ve yeşillik kısmı da toprağın üzerinde kalacak şekilde dikim yaparsak çok daha iyi olur. Aşılar muhakkak toprağın üzerinde kalması gerekiyor. Naylonu altına damlamızı sermiştik. Üzerine naylonumuzu sermiştik. Onun üzerine domateslerimizi dikerek bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Bugün sizlerle domates dikimi hakkında konuştuk. Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.